Sanırım başardık ve başladık. Recording in progress. Değerli dostlar, hoş geldiniz. Yavaş yavaş herkesin gelmesini bekleyeceğiz biraz. Bu bizler için de yeni bir deneyim tabii. Bir süredir çalışıyoruz sizleri bir araya toplamak için ve birlikte bir şeyler yapabilmek için. O yüzden bu gece burada olmanız hepimiz için çok önemli. İlerleyen zamanlarda eminim kayıtlardan da bu gece dinlenecek. Yazdıklarımız, konuştuklarımız hepsi başka zamanlarda da birileri tarafından okunabilecekler ve izlenebilecek diye düşünüyorum. Bu nedenle peşin peşin hoş geldiniz. Birazdan sizinle bu gecenin ilk bir aradalığını yaşayacağız ama bazı ayarlamalarda gerek var galiba. Ses nasıl diye soralım. Seste çok eko var demişler. Ses iyi denmiş. Görüntü de iyi. Peki. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şimdi sevgili dostlar, bu akşam bir araya gelmemizin tabii nedenlerinin başında bütün dünyayı etkileyen, aslında sadece Türkiye'yi, Kıbrıs'ı, yani bizleri değil, bütün dünyayı etkileyen bir gelmiş geçmiş en büyük depremlerden bir tanesi ve onun yaşanan acı sonuçları var. Biliyorsunuz ki söz konusu depremler dünyanın her yerinde olur ve olmaya da devam edecek. Geçmişten bugüne oldukça da onlarla ilgili tecrübelerimiz artar ve artmaya devam edecek. Üzücü mü? Pek tabii ki üzücü. Bu akşam bunları konuşacağız sizlerle Allah'ın izniyle. Bu geceki plan deprem ve deprem üzerine yaşadığımız yaz sürecini nasıl yöneteceğimiz ve bunun tasavvufla ilişkisi. Tasavvuf üzerinden gideceğiz ama elbette bunun bilimsel taraflarını da konuşmamız gerekecek dilimizin döndüğünce. Öncelikle kendi adıma ve belki şu anda karşımda olan birçok kişi adına şunu söylemek isterim. Gerek yurt içi veya yurt dışında depremden dolayı bir göçte olmadığım için ya da şu anda bu yayını mağduriyetim nedeniyle bir çadırdan yapmadığım için inanın çok üzgünüm. Ve şu anda bu şekilde bizi dinleyen yüzlerce kişiye de öncelikli olarak sabır ve öncelikli olarak sağlık dilerim. Çünkü şu anki öznemiz aslında tam da onlar. Biz belki biraz daha rahatta ama kalben onlarla aynı sıkıntıdayız. Tekrar edeyim, şu anda böyle bir yerde olabildiğim için üzgün olduğumu söyleyerek başlamak isterim. Depremin acısı ve yas eee, elbette her toplumda farklı yaşanabilir. Ve biz bu yaşananları anlayabilmek için olayın hem inançsal tarafına hem de bilimsel tarafına bakmakla mükellefiz aslında. Bu 3 derslik eğitimimizde her cumartesi gecesi 3 hafta üst üste inşallah yapacağımız eğitimlerde tasavvuf eliyle bu acının ve yasın yönetimi yanında yaygın ve kabul edilen görüşler ve bazı bilimsel teknikleri de konuşacağız. Yani acının geçmesi ve dinmesi için yapılması gerekenler nelerdir? Hem tasavvuf tarafında hem bilim tarafında ne olduğuyla ilgili sizinle bilgilerimi dilimin döndüğünce paylaşmaya çalışacağım. Tekrar hoş geldiniz ve bütün sohbetlerimize başladığımız gibi, her zaman olduğu gibi, sözümüz inanana. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, ölüm nedeniyle hepimizin bir yas yaşaması, bir yitim yaşaması ve bunun üzerinden acı çekmemiz son derece doğal ve normal bir şey. Bir bedenin doğru zamanda üzülmesi ve doğru zamanda sevinmesi kadar acı bize gerekli bir şeydir. Ve bu inançlarımızda da böyledir. Ölüm nedeniyle üzülmenin, yas tutmanın herhangi bir şekilde inançlarımıza aykırı olduğunu düşünüyorsanız bu böyle değil. Çünkü buyurulur ki müminin ölümüne gökler bile ağlar. Keza biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz artık. Hazreti Peygamber de oğlu İbrahim ve oğlunun, kızının, torunlarının kaybında göz ağlar, kalp üzülür ama Allah'ın razı olmayacağı söz söylenmezler.
Bu Efendimizin sözü ve tabii ki bu yas üzerinde de gözyaşları döker. Buradaki mesele Hazreti Peygamber'in ölüme üzülmesi değil, bizim için yas tutmak üzere izin almasıdır aslında. Bize Resul bu iznin verilmesi için gözyaşı döker. Yoksa o emanetini kime emanet ettiğini en iyi bilendir. Burası çok önemli bizim için. İnsan kaybı hakkında üzülebilir. Bunun dini açıdan hiçbir haram yanı yoktur. Ancak devamındaki yasların aşırılığı emin ellere gönderdiğimize inandığımız için ki sözümüz inanana dedik, emanetimizin yolculuğuna yardımcı olmaz. Bu nedenle bu yolculuğu yapabilmesi için bizler inananlar dualarla göndermeyi her zaman tercih ederiz. Şimdi burada bu oluşumun insan bedeninde ve ruhunda açtığı yaralar, tedaviler, bulgular nelerdir diye biraz yasa bakmak gerekir ama yasa bakarken bugün şöyle bir eski çalışmalarıma bakmak istedim ve eski çalışmalarımı yaparken bir kitabın benim için çok kıymetli bir kitabın içine yıllar önce düştüğüm bir notu fark ettim. Bu kitap Gidenin Ardından isimli bir kitap. Profesör Vamık Volkan'a ait. Yası bize en iyi anlatanlardan biri. Çünkü yasın aşamalarını biliyorsunuz. Her ne kadar Freud bulduysa Erik Erikson geliştirmiştir ki Erik Erikson Vamık Volkan'ın hocasıdır. Vamık Hoca da bizim hocamız hasbelkader. Kitabın içerisine şöyle bir yazı yazmışım. 17 Temmuz 2013 günü kitabı okuduktan sonra şöyle bir not düşmüşüm kendi kendime. Demişim ki bizi oluşturan her şeydir yas. Bu her şey yaşamımız boyunca kazandığımız her şey olarak anlatılabilir. Ancak bu anlatım eksiktir. Bizi oluşturan her şey sadece kazandıklarımız değil, onlar kadar hatta bazen onlardan bile önemli olan kaybettiklerimizdir. Bizi oluşturan her şey kazandıklarımız ve kaybettiklerimizin toplamıdır. Yas tutmayı ve insan kaybını bunun üzerinden konuşmak gerekir değerli dostlar. Biz bugün bu yaşa, bu ana, şu dakikaya gelinceye kadar hayatımız boyunca çok fonksiyonlu ve çok fazla şekilde yas yaşamışızdır. Güzellik yaşamışızdır. Başarı veya başarısızlık yaşamışızdır. Tüm bunlar değerli dostlar bizler için aslında bizi oluşturan altyapıyı hazırlayan şeylerdir. Yani hayatımıza kattığımız ve kazançlarımız nasıl bizi oluşturuyorsa hayatımızdan gidenler de bizi oluşturuyor. Onların acıları da bizi oluşturuyor. Şunu anlatmak gerekir. Yasın süreci insanların hangi inançta olursa olsun ve yasın derecesi ne olursa olsun aynı adımlarla gerçekleşir ama farklı duygularla hissedilir. Çünkü insanın yas tutma şekli, yas tutmayla ilgili yaşadığı duygular parmak izlerimiz gibidir. Her birimizde farklı yaşanır. Aynı karından çıkmış bir tek yumurta ikizi bile aynı kişiyi kaybettiklerinde birbirinden farklı acılar hissedebilirler. Bu yasın kişisel olduğunu bize gösteren verilerinden bir tanesidir. Yas bize bu anlamda eğer onu doğru yönetirsek, eğer onu yeterince anlarsak tuttuğumuz yası bir armağandır çünkü olgunlaştırıcıdır ve geliştiricidir. Elbette yasın ilk dönemlerinde kayıpları birebir yaşayan insanlar için bu gibi cümleler çok avutucu gibi gelebilir. Fakat inanın bana adımlar yavaş yavaş atıldıkça, zaman biraz ilerledikçe bu gece ve önümüzdeki dersleri konuşacağımız bütün öğeleri birebir yaşayacaksınız. İşte bu yaşayacak olduklarımızı konuşacağız. Çünkü yasın insan vücudunda, insan ruhundaki gelişimi ve yaşama süreci değişmiyor. Her durumda bunlar yaşanıyor. Yas tabii sadece ölümle ayrılık değil. Bunun dışında sıradan bir ayrılık, iş değişimi, ev kaybı veya ev değişimi, adres değişimi, sizin için önemli bir nesnenin kaybı veya değişimi gibi şeylerde dahi insan yas yaşar ama bunun en büyüğü tabii ölüm nedeniyle ayrılmaktır. Ölümün ardından kişide çok farklı duygular ortaya çıkar ki bugün hepimiz bunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz benim ülkemde birçok çocuğumuzu Adıyaman'da bir depremde yıkılan bir acımasız bir otelin altında kaybettik ve
Bu Kıbrıs küçük bir yer ve çocuklarımızın belki Türkiye'mizdeki kayıp rakamı kadar yüksek bir sayısı yoktu kayıplarımızın ama bizim için çok büyüktü. Burada Türkiye'deki kardeşlerimizin ve orada yaşananların empatisini yapmamızı da çok iyi sağladı. Bu evlatlarımıza ve tabii orada ölen herkese de Allah'tan rahmet dilemeden geçmemek gerekiyor. Ölümün ardından kişide çok farklı duygular ortaya çıkıyor. Bunlar normal yas, karmaşık yas veya travmatik yas dediğimiz çözülmesi giderek karmaşık hale gelen bir şekle giren 3 türde anlaşılabilir. Normal yas böyle bir kaybın hemen ardından çıkan aşağı yukarı herkesin verebileceği ortak tepkiye veriliyor. Hepimiz bir şeylere ortak bir acıyla yaklaşabiliyoruz. Kayıp yaşayan kişiler genelde ilk aşamada benzer tepkiler veriyor. Bu tepkiler son derece doğaldır ve sağlıklı tepkilerdir. Kayıp yaşayan kişiler kişinin kayıpla baş etme becerisine bağlı olarak birbirinden yavaş yavaş giderek farklılık göstermeye başlar. Bir süre sonra kendiliğinden bu ortadan kalkar. Bu sıradan ve normal dediğimiz bir yas türüdür. Karmaşık dediğimiz yasta ise bir kaybın, bir yitimin ardından en az 6 ay geçmesine rağmen kayıp yaşayan kişinin hayatında bazı olumsuzluklar devam etmesidir. Bu süreçte kişi gerek sosyal gerek mesleki anlamda yaşamında olumsuz etkileri adım adım yaşamaya başlar. Bu süreçte tepkilerin giderek derinleştiğini görürüz ve kişi uzun bir süre bu acıdan kurtulamaz. Hatta kurtulmayla ilgili bir eğilimi de olmaz. Yaşamın her alanında kaybıyla ilgili derin bir olumsuzluk yaşamaya başlar. Biliyorsunuz bir cenazeden döndüğümüz zaman evde televizyon açılmaz. Çok kakara kikiri, çok eğlenceli şeyler yapılmaz. İnsanlar o yası yaşamak üzere bir aradadırlar. Mevlüt gibi zamanlarda da. Bunun sadece bir saygıyla, sadece bir e, dinsel bir tedaviyle ilgisi yok aslında. Bunun vicdanla ve acıyla ilgisi var. Nasıl bir acıdır? Birini kaybettik ve orada seremonisini yaptık. Ama biz evde ve sıcak bir ortamdayız. Aynen tüm bunları bilmeme rağmen kendi tuttuğum ve size bu akşam başlarken söylediğim ilk cümlelerimdeki gibi. Yani evet, orada değildim. Ancak tabii orada değildim ama başka tesadüflerde yaşadım. Örneğin İskenderun ve Adıyaman'da bundan 6 ay önce imza günleri için geldiğim ve kaldığım oteller yıkılmış. Burada da farklı empatiler kuruyor insanlar ve ilk söylediğim cümleyi bana bunlar hissettirdi. Yani acının türünü, yasın işlevlerini bilmeme rağmen bugün o çadırda olmadığım için kabahatlik hissi duyuyorum. Bu ölümle yitimin ardından insanın yaşayabileceği doğal hislerden bir tanesi. Bakın bunu kitabımızın yazarı olan dünyaca ünlü psikiyatrist yaşayan bir efsane Vamuk Volkan'ın şu cümlelerinden size aktarayım. Diyor ki insanoğlunun kayba karşı verdiği yanıtını incelemekle onlarca yılımı geçirmiş olan ben, burada bir psikiyatrist profesörden bahsediyoruz. Onlarca yılımı geçirmiş olan ben, babamın ölümü karşısında adeta taş kesilmiştim. Kederin insanı gafil avlayan gücüyle şaşırmıştım. Şimdi benim anlattığım gibi Vamık Hoca bunları dünya tanıtan, bize öğreten kişi ve kendi yitiminde kendi de anlattığı şeyleri bilmesine rağmen derinlemesine yaşadı. O yüzden değerli dostlar, hepimiz için öncelikle acı çekmenin çok normal bir şey olduğunu, doğal bir akış olduğunu bilmemiz çok önemli. Travmatik yas dediğimizde de bu normal ve karmaşığın ardından kişinin beklenmedik bir şekilde kaybettiği yitimlerde oluşur. Bilirsiniz bazen her ölümün bir nedeni vardır. Çünkü zaten eğer sorarsak derinlemesine ölmemizin nedeni doğmamızdır. Çünkü bir geri sayımla başlıyoruz hayata. Mekanik olarak böyle denebilir. Duygusal olarak denmese de. Ancak şöyle bir şey vardır. Biri rahatsız olur. Her yitim, her kayıp büyüktür ama sana onun hastalığıyla ilgili ve olası bir kayıpla ilgili bir hazırlık dönemi verir.
Bir yıl bir rahatsızlık yaşar. 6 ay bir rahatsızlık yaşar. Bir de bir gecede olur. Sabah uyanırsınız ve o yok. Tıpkı bir deprem gibi. Gözünüzü bir açarsınız ve sokağınız yok. Şehriniz yok, sevdikleriniz yok. Dolayısıyla buna travmatik yası oluşturan öğe diyebiliyoruz. Bu tür bir ölümün ardından bireyde ani kayıp sonucunda tabii diğerlerine göre daha sert ve daha farklı tepkiler ortaya çıkıyor. Şimdi karşımızda biliyorum şu anda yüzlerce de depremzedemiz var. Tıpkı orada yaşanan gibi. Bu acıların tekrarı ya da altını çizmek için değil, önce bunu anlayalım. Bunu konuşmamızın sebebi yaşamakta olduklarımızı hep birlikte tanımladıkça duygusal sağlığımızı daha iyiye çevirmek, biraz daha iyiye ilerlemek, motivasyonumuzu artırmak için konuşmamız gerekiyor. Kişinin yaşamı bu durumda son derece olumsuz etkileniyor ve karşılaşılan durum beklenmedik bir durum olduğu için bize bir şeyi hatırlatıyor. Hatırlar mısınız? Ben büyüklerimden duydum. Şimdi ben büyüdüm, ben söylüyorum. Sıralı ölüm diye bir ifade var. İnsanlar hep sanki ölüm bir sıraya ya da bir yaşa göreymiş gibi Allah sıralı ölüm versin gibi bir duaya, bir talebe yönelirler bu gibi durumlarda. İşte burada bunun mantığı ortaya çıkıyor aslında. Büyükler neleri iyi biliyormuş. Çünkü sıralı dediğimiz meselede beklenen bir şey vardır. Ama apansız olan da bir şey beklenmedik bir şekilde başımıza gelir. İşte bu travmatik yas sürecini sıralı olmayan ölümle anlatabiliyoruz. Bir trafik kazası, aniden ortaya çıkan ve birkaç günde sonuçlanan bir ölüm, cinayet, deprem gibi bir kaza, başka türlü kazalar gibi travma ve ölüm sonucunda kişinin dünyaya dair algısı tamamen değişmeye başlar. Bu nedenle kişinin yas tepkileri derinleşir, sertleşir ve uzar. Çözüm becerileri bu durumda ortadan kalkar ve böylesi bir travma stres bozukluğuna ve insanın daha derinden bunu yaşamasına neden olur. İnançlarımızda ve tasavvufta elbette İslam'ın derin felsefesi vardır. Bunun altını çizmek isterim çünkü özellikle işte birkaç senedir bütün Avrupa'yı, bütün Türkiye'yi bu konuşmalarla, bu seminerlerle dolaşıyorum. Gittiğim her yerde tasavvuf ismini duyduğunda insanlar şunu fark ediyorum ki tasavvufun kendi başına bir şey olduğunu düşünüyorlar. Oysa tasavvuf öncelikle bir din değil ve tasavvuf sırtını ve bütün gücünü İslam'dan alan bir doktrin, bir anlatma şeklidir. Dolayısıyla tasavvufta anlatılan şey İslami inançlardır. İslami inançların net ve gerçekliği en iyi şekilde anlatılmaktadır. Ancak İslam'a karşı ya da onu yozlaştırıcı bir etkisi, bir efekti söz konusu değildir. Böylesi duyumlarda zaten doğru olmadığını bilmemiz gerekir. Peki burada İslami ya da tasavvufi anlamda buna nasıl bakarız? Az önce birkaç tane bilimsel tanı koyduk yani. Bunlardan bir tanesi işte sıradan diyebileceğimiz, normal dediğimiz bir yas türüydü. Bir diğeri karmaşık ve bir de travmatik, derin olandı. Peki bu inançlarımızda nasıl gelişir? Tasavvuf bize şunu öğretir İslam'a dayalı olarak değerli dostlar. Hayatımızda bir kayıp yitim yaşadığımızda bu yitimin mutlaka levh-i mahfuz dediğimiz yani her şeyin kayıtlı olduğuna inandığımız bir kitapta yazılı olduğu yani külli irade dediğimiz geçeceğimiz ana yollar, nerede doğacağımız, kimin evladı olduğumuz, doğum cinsiyetimiz, ölümün ne zaman ne şekilde olacağının kayıtlı olduğu bir kadere bağlı olduğumuza inanırız. Ancak temel olarak kader ve kaderin hayat bulmuş haline dediğimiz kaza ifadesi böyle bir şey değil. Yani biz burada her şey kadere bağlayarak bu olayın sorumluluğunu Hazreti Allah'a verip geri çekilemeyiz. Neden böyle? Çünkü binlerce yıllık insanlığı dünya hayatında gezegenin yaşayan bir şey olduğunu biliyoruz. Ve Hazreti Allah bize tüm bu hayat boyunca, insanlık tarihi boyunca, insanlık ailesinin birbirine genetikle bilgiyi transfer ederek bugüne kadar öğrenmesini sağladı. Kaderimizde bu da var bütün insanlığın. Bize sismoloji öğretti. Bize fay hatlarının nereden geçtiğini bulmamızı öğretti. Bize fay hatlarına bina yapmamamızı öğretti. Ya da
benzer bir şekilde yapılacaksa yapılma kurallarını öğretti. Dolayısıyla eğer biz kendi kendimize doğrudan bu bir kaderdir dersek bu biraz derinlemesine düşünmemişiz demektir. Elbette sonuç yazılı bir kaderin parçasıdır. Fakat bizi oraya götüren etkenlere de bakmak gerekir. Peki buradaki etkenler nelerdir değerli dostlar? Nasıl bir kader anlayışı biliyor musunuz? Kimilerinin açgözlülük yapması, kimilerinin vicdansızlığı nedeniyle masumların kaderini yazmalarıdır. Maalesef yaşanan şey budur. Masumlar kader yazıyorlar. Kaderlerini yaşayamıyorlar ve bu açık gözlerin, bu açgözlülerin yazdığı bir kaderi yaşamak durumunda kalıyorlar. Bunu da belirtmek gerekir. Yani bu bir kaderdir deyip çekip çıkamayız. Bu kadar basit değil bu mesele. İşte inanç tarafında meselenin algısı böyle. Şimdi yas sürecine ve yasın tepkilerinin neler olabileceğine bakalım. Şu anda konuşacağımız şeyin de sebebi şu. Aynı çadırda olabilirsiniz şu anda ve bir başkası farklı hisler ve davranışlar içinde, siz daha farklı hisler ve davranışlar içinde olabilirsiniz. Örneğin insanlar tırnak içinde söyleyerek bazı kısımları hariç bırakarak sosyal medyada normal hayatlarına yavaş yavaş dönüyorlar. Evet, dönecekler. Çünkü hayat bir şekilde devam edecek hepimiz için. Tabii o tırnak içinde bıraktıklarımı şimdi aktaracağım. Neden dönecekler? Çünkü hayatımızda bir şeyleri sürdürme gibi bir sorumluluğumuz var. Hayat bize sorumluluk olarak armağan edilmiş Yüce Allah tarafından. O yüzden hepimiz ne yaşarsak, ne çekersek çekelim, o normal hayatımıza dönmekle mükellefiz aslında, sorumluluğumuz var. Hatta şunu da söylemek gerekiyor. Daha çok çalışmamız, daha çok kazanmamız, daha çok paylaşmamız için ayakta durmak zorundayız. Bu üzüntüyü yaşayanlar da, ikinci derece yaşayanlar da. Her şeyi daha çok yapmakla mükellefiz. Çünkü bunun tam zamanıdır. Şimdi burada neyi dışarıda bırakıyoruz sosyal medyada insanlar normal hayata dönürken? Eğlenceleri. Yani şimdi hala akut bir şekilde bu acı bir yerlerde yaşanmaktayken ne olur? Eğlencelerinizi paylaşmayın. Akut bir şekilde bir yerde insanlar bu çadırlarda, bu yardımlarla hayatını sürdürürken ne olur? Yediğinizi, içtiğinizi paylaşmayın. Bunların zaten yeri sosyal medya değil normal şartlarda ama bunları yapamayan ve şu anda derin acı içinde olan insanlar tarafından görülebileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bunu düşündüğümüzde şunu da anlamamız gerekiyor. Neden bunu yapmıyoruz? Çünkü o insanlar bunları ister de yapamaz diye değil. Şu anda aramızdalar ve eminim hiçbiri ben şurada tatilde olayım diye düşünmüyor can havliyle. Ama şunu düşünür. Bizim için üzülmüyorlar mı? Değerli dostlar, toplum olmanın özelliği nedir? Birlikte bir geçmişten gelmek, birlikte bir geleceğe yürümek ve bugünü yaşarken bir arada hissedebilmektir. Birileri acı çekerken öbürleri eğlencedeyse ve bu fazlacaysa, normalin üzerindeyse bunu bir şekilde acı çekenlerin moral olarak kayıplarına neden olacağını bilmemiz gerekiyor. Şimdi peki, neyi yapacağız, neyi yapmayacağımızı biraz konuştuktan sonra neden bu konuya girdiğimizi söyleyeyim. Çünkü bir çadırın içerisinde bugün birisi çok hüzün içinde olabilir, aynı acıyı çekerek. Birisi gülümsüyor olabilir. Birisi öbür tarafta sessizlik içinde kalmak isteyebilir. Bir diğeri televizyon izleyebilir, maç izleyebilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü az sonra bunu konuşacağız. Yani yaz süreci ve yaz tepkileri nelerdir? Ve bu tepkiler kimilerimizde doğrudan veya dolaylı yaşanırken kimilerimizde yaşanmayabilir. Bazıları sırayla bir her şeyi yaşar. Bazıları üçlü beşini atlayarak yaşar. O yüzden yan çadırdaki, yan evdeki komşumuzun televizyon izliyor olması ama benim gönlümden bunu yapmanın geçmemesi onu suçlu kılmamı sağlamaz. Onu da anlamam gerekiyor. Çünkü yasın dışarıya yansıma şekilleri farklı insanlarda farklı olabiliyor. Ölüm sonrasında olan ortaya çıkan tepkiler biliriz ki neredeyse tamamı duygusal tepkilerdir. Bu yüzden kişiler duygusal zorluklara karşı
diğer tepkileri de ortaya koyuyorlar. Yani işte bazı tepkiler çıkıyor önümüzde. Bunlardan bir kısmı fizikseldir, bilişseller vardır, davranışsal tepkiler vardır. Bu şekilde ortaya çıkan bazı duygu tepkilerimiz var. Mesela fiziksel tepkiler. Sizler doğrudan muhataplarım ya da etrafınızda olanlardan bunları yaşıyor olabilirsiniz. İnsanların mide sıkıntıları başlayabilir. Nefes alamama sıkıntısı olabilir. Boğulma hissi, ağız kuruluğu, bir güç kaybı, çabuk yorulma, göğüs ve boğazda gerginlik, tükenmişlik dediğimiz sendrom gibi şeyler olabilir fiziksel tepki olarak. Bilişselde de örneğin inanmama, güven sorunu, dikkat bozukluğu, hiçbir şeye karar verememe, kaybettiği kişi veya kişilerle zihninin tamamen dolu olması, çeşitli sanrılar, çeşitli gündüz düşleri görüyor olması veya konfüzyon dediğimiz şeyler. Nedir konfüzyon? Zihnimizin bulanık olma hali, böyle bir sersemlemiş halme. Yani patolojik bir şey. Ne patolojik olması nedir? Yani normalin dışına çıkmış hastalık evresinde bir şey. Bunun yanında şaşkınlık yaşayabilir insanlar. Üzüntü, kırgınlık, kızgınlık zaten vardır. Suçluluk ve çaresizlik yaşayabilir. Mesela bununla ilgili hemen bir örnek anlatalım. Adana'da, Adıyaman'da özür dilerim, tanıdığım bir müteahhiti aradım. Nasıl diye. Kendi yaptığı binanın altından kurtuldu. Ama bana telefonda ağlayarak keşke kurtulmasaydım dedi. Neden? Çünkü o binada 11 kişi vefat etti. Evet, bu sonunda kendisini bulan vicdan. Suçlamak için söylemiyorum. Böyle bir durumda kimsenin kimseyi suçlamaya toplumsal olarak ihtiyacımız yok. Biz böyle durumlarda birbirimize yaklaşmaya, kötüyü bile sevgiyle kucaklamaya ihtiyacımız var. Ayrışmaya ve birbirimize hata aramaya, suçlu bulmaya ihtiyacımız yok. Çünkü bugün fayda etmez. Önce bu süreçler aşılır, önce acılarımız paylaşılır, yokluklar giderilir, standart hayatlara bir şekilde eksikler ve acılarla dönülür. Ondan sonra hukuki ve her türlü mücadele pek tabii ki devam edecektir. Çünkü hak yerini bulmalıdır. Yine bu bilişsel dediğimiz tepkiler arasında özlemek gibi, bitkinlik gibi, uyuşukluk gibi, yüksek kaygı düzeyi gibi şeyler de olabilir. Davranışsal olarak baktığımızda ise yukarıda bahsettiğim gibi ani ölümler sonrası yaşadığımız yaslarda bir kere hemen herkeste uyku düzensizliği olur. İştah kaybı olur. Ağlama normaldir. Sosyal olarak bir içe kapanma yaşar insanlar. Tekrarlayan rüyalar görebilirler. Bazıları aşırı hareketsiz ama gereksiz şeyler yapar. Allah korusun madde ve alkol gibi kullanıma yönelenler vardır. Organize olmakta zorlananlar, birileriyle birlikte iletişimi koparıp kuramayanlar vardır. Ve sürekli kayıp olan kişilerin hatıralarıyla ve eşyalarıyla onlara yeni anlamlar yükleyerek bugünü düne çekmeye çalışırlar. Bu tür belirtiler oldukça fazla ortaya çıkan belirtilerdir ve yaz sürecinde buna dair belirtilerin başlangıçta ortaya çıkması çok beklendik, bilinen ve tekrar edeyim normal bir durumdur. Yani bunların herhangi birini yaşıyorsak değerli dostlar, bizler aslında hiçbir şekilde kendi adımıza yanlış bir şey yapmıyoruz. Hasta değiliz, eksik bir tarafımız yok. Tüm bunlar bu sürecin doğal parçalarıdır. Susarsak su içeriz. Eğlenceli bir şey olursa eğleniriz, üzülecek bir şey olursa üzülürüz. İnsanın sempatik yapısı yani organsal anlamda böyle çalışmalı. Normal budur. Acıya acıyla tepki vermek, yasa yas tutmak, işte sevinmeye sevinmek. Bunun tersini yaşamamızda problem olur. Burada tüm bu tepkiler olduğunda bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi de şunu öğrenmemiz gerekiyor. Tüm bu belirtileri yaşayan kişilere karşı son derece ama fakat demeksizin koşulsuzca anlayışlı ve hoşgörülü yaklaşmamız gerekiyor. Yani bu süreçte evinizde eşiniz, çocuğunuz, çoluğunuz bile bu deprem bölgesinden çok uzakta dahi olsa etkilenmiş olabileceğini düşünmeniz gerekiyor. Depremin gerçekleştiği gece ben Hollanda'daydım, Amsterdam'daydım. 2 gün sonra Kıbrıs'a geldim. Depremin bulguları ortaya çıkıp büyümeye başladığında o gün sabah birkaç dostumla bir yerde buluşacaktık. Buluştuk. Dakikalarca belki 1 saatten fazla birbirimize konuşmadık.
Konuşamadık. Neden biliyor musunuz? Kendi duygularımı analiz ettim. Çünkü herhangi bir konuyu konuşmaktan dolayı suçluluk hissediyordum. Ya depremi konuşmam gerekiyordu, ya deprem olan bölgeye gidip orada olmam gerekiyordu, ya da ağzımı kapatmam, dua etmem gerekiyordu. Herhangi bir başka sosyal aktivite yapamamam gerekiyordu. Bu benim hissimdi. Suçluluk hissediyordum. O insanlar orada böyleyken ben burada böyle olmamalıyım duygusu. Bu yüzden de o derin yasın parçasını hepimiz yaşarken birbirimize anlayışlı davranmamız gerekiyor. Çünkü inanın farklı nedenlerle bazı öfkeler, gerginlikler açığa vursa da toplumsal ölçekte her davranışımızın altında yaşanmakta olan günlerin etkisi vardır. Bu yüzden anlayış ve biraz tepkilerimizi verirken zamana yayarak, biraz geriden hareket ederek yapmakta fayda var. Peki bu yas süreci, yani bizi, yasta etkileyecek olan, nelerdir? Neler bizi etkiliyor? Bir kaybın, bir yitimin ardından kişinin duyduğu acı hemen arkasından bize bazı farklı şeyleri, gösteriyor. Bazı şeyler yatıyor. Yaşadığımız yasın derinliği, kaybettiğimiz kişinin kim olduğuyla orantılıdır. Yani bize yakınlığı ne kadar fazlaysa biz üzüntüyü o kadar büyük yaşarız. Ölen kişiyle akrabalık düzeyimiz nedir? Yaşı nedir? Nasıl oluştuğu ve ne şekilde öldüğü çok önemlidir. Şimdi mesela yaşı nedir derken birçok yetişkin kaybettik, birçok yaşlı kaybettik. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Pek tabii ki çok üzüldük. Ama çocuk kaybettiğimizde başka üzüldük. Neden böyle? Çünkü insan çocuk kaybettiğinde geleceği kaybettiğini hissediyor. Çocuk kaybettiğinde empati yapıyor ve büyümeyeceğini düşünerek üzerine katmerli bir acı koyuyor. Bu yüzden bakın yaş çok önemlidir kaybettiğimizde. Bir diğeri kaybettiğimiz kişiyle olan ilişkimiz. Bu da dikkat etmemiz gereken bir kısım. Çünkü burada ölen kişiyle yakını arasındaki ilişki yas sürecini yöneten bir ilişkidir. Allah bir daha hiç kimseye, düşmana bile derler ya, vermesin. Ama biri evladını bir şekilde kaybettiğinde onunla olan ilişkisi bambaşkadır. Ama kuzenini, işte gazetede okuduğu birini kaybettiğinde bambaşkadır. Dolayısıyla onunla iletişimimiz ne kadar yoğunsa acımızın derinliği o kadar büyük oluyor. Diğer yandan bu tür ölümlerin ardından kişi duygularını ortaya çıkarmak için psikolojik destek almakla mükelleftir, zorunludur. Bu çok iyi bir şeydir. Burada bütün gece boyunca size bir taraftan bilimsel olarak topladığımız verileri konuşurken bir taraftan dini anlamda ya da tasavvuf anlamında bilgiler aktarmaya çalışırken şunu altını çizerek devam edelim. Bu gibi bulguları kendimizde ya da dostlarımızda hissettiğimizde birinci derecede atılması gereken adım pek tabii ki bilimsel olan adımdır değerli dostlar. Yani bir danışmana, bir psikoloğa gitmemiz gerekir. Önceliğin bunda olması gerektiğini de söyleyeyim. Yani evet, inançlarımız çok önemlidir. Dualarımızı edeceğiz. Onları da konuşacağız. Hatta gruplarımıza bu gibi zamanlarda ne şekilde dua edersek bizi daha çok rahatlatır. Gönderdiğimiz şu anda vuslata eren kardeşlerimiz, canlarımız için neyi rahatlatıcı bir dua olur. Bunları da paylaşacağım ama tekrar söyleyeyim, hep bu konuştuklarımız şey, inançlarımız, tasavvufa, dine yaklaşımımız ve yakınlığımız ne kadar fazla olursa olsun önceliği bilime veren bir şekilde olmalıdır. Bir diğeri bizdeki nelerden etkilenir başlığı altındaki bir diğer şeyimiz ise kişileri kaybetme şeklimizdir. Az önce biraz konuşmuştuk. Daha önce de ifade etmiştim. Ölümün ani olması yasın şiddetli geçmesini sağlayabilir. Aniden bir ölüm olunca yas büyük bir şiddete düşer. Bugün mesela yine çok duygusal bir şey görmüştüm. Paylaştım da sanırım sizlerle Instagram üzerinden. Biliyorsunuz Yunanistan'da bir tren kazası oldu ve ölen insanlar oldu ve oradaki ölümlerde de şunu öğrendim bugün sabah. Çocuklar okullarında o kazada ölüp ertesi gün okula gidemeyen kardeşleri, arkadaşları için çantalarıyla avluda bir yazı yazdılar.
Ve bu yazıyı paylaşmıştım ben bugün sizlerle. Yani önemli olmasının sebebi bizim bu konudaki duygusal yanımızdır aslında. Yani nasıl hissettiğimizdir bu bizim için. Ne yazmışlar? Vardığında beni ara yazmışlar. Ne demektir bu aslında? Şunu söyleyeyim. Nereden çıktı bu diyeceksiniz. Çünkü değerli canlar, o trenin içerisinde çocuklardan birisini annesi arıyor ve annesi ona bu cümleyi söylerken kaza oluyor. Annem vardığında beni ara diyor. Hani hep çocuklarımıza deriz ya, varamayacak bir yolculuk olduğu için oradaki gençler çantalarıyla Yunanca olarak bunu yazmış. Şimdi bu cümleleri kurduğumda üzülmez miyim? Üzülmez misiniz? Hangi ırktan olduklarının ne önemi var? İnsanız ve üzülürüz. Şimdi süreçte e, temel amacımız biraz daha duygusal sağlığa erişmekse bizim için bu duygusal sağlığın nasıl ulaşılacağı ve yaz sürecinin nasıl devam edeceğini bilmemiz gerekiyor. Ölümün ardından ortaya çıkan tepki hem duygusal demiştik hem de şimdi fiziksel tarafına geçelim. Fiziksel de diyeceğiz artık. Bu yüzden yapılması gereken en önemli durum değerli dostlar, birinci adım aslında budur. Acımızı kabul etmemiz gerekiyor. Biz bir kayıp yaşadık ve yas içindeyiz. Biz bir acı çekmekteyiz. Bunu inkar etmek bunun çözümü değildir. Biriktirici ve daha sonraya kalıcı bir hale çevirir. Biz önce acımızı, durumumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Acı kabul edildikten sonra etkileri üzerinde ise mutlaka desteğe ihtiyacınız var. Yani destek veriliyor, bir türlü destek almanıza ihtiyaç var. Ve aksi takdirde ortaya çıkan duygular fiziksel tepkilere dönüyor. En başta da dediğim gibi e, tüm bu söylediklerimiz mutlaka herkes de ortaya çıkacak diye bir koşul yok. Yani %100 herkes bunu yaşayacak diye bir koşul yok ama eminim yaşayanlara tanıksınız veya kendiniz bunu yaşamaktasınız diye düşünüyorum. Tepkiler kişiden kişiye değişecek fakat farklılıklar gösterse de belli bir sıralamamız var ve bu sıralamaları hep birlikte yaşayacağız. Bu sıralamalarda biz kabul edelim ya da etmeyelim bu aşamaları bir bir geçireceğiz ki birazdan bunu konuşmamız gerekecek. Kişi ölen kişinin ardından yaşadığı bu derin üzüntüde kendisini öncelikle hayatta kaldığı için suçlamaya başlıyor. Ve ölen kişinin ardından bu derin üzüntüye giriyor. Bunların yaşanması yaz sürecinin rahat geçmesi için oldukça önemlidir. Çünkü şunu söyleyeyim, bizler yas tutmadan, yası kapatarak tedavi olamayız. Yası yaşayarak, tüketerek tedavi olabiliriz. Bunun içerisinde tasavvufa bakalım. Biliyoruz ki biz mevlütler yaparız. Biz cenaze başında törenler yaparız ve seremonimiz vardır. Mevlütler vardır. Örneğin Kıbrıs'ta işte 3 gün cenazenin ardından her sabah işte bir hafta mezarlığa gidilir gibi şekillerde bazı seremoniler var. Farklı yerlerde bu farklı olabilir ama bu seremonilerin tarih boyunca bir tek amacı vardır. İnsanların yası bir arada yaşayıp tüketmeleridir. İnsanlar bir şekilde e, hayattan giden birisinin arkasından dönülmez bir yasa girdiğini düşünebilir ama inanın geçecek. Bu çok popüler sorudur. 3 haftadır bütün danışanlardan bunu alıyorum. O kadar ağır travmalar duyduk ki insanlar şunu soruyorlar. Hocam bu acı geçecek mi? Geçecek. Kayıplarımız geri gelmeyecek. İçimiz onlar kadar azalacak. Hiçbir şey onların yerini doldurmayacak ama acımız bugünkü kadar kalmayacak. Acımız bir şekilde azalacak ve bu azalmadan dolayı da utanç duymayacağız. Onlara karşı sevgimiz, onlara duyduğumuz acı, onlara duyduğumuz yokluklarına duyduğumuz özlem de ortadan kalkmayacak. Yani yasımızı tamamlamamız bir suç değildir. Kaybettiğimize karşı bir kabahat değildir. Tüm bunların yaşanması yaz sürecinin demiştim rahat geçmesi demektir. Yaşamamız demektir bunları. Kişi bu duyguları saklarsa ilerleyen dönemde farklı tepkiler ortaya çıkar. Biliyor musunuz dünyada psikologlara, psikiyatristlere giden insanların çok büyük bir oranı aslında ruhsal bir sağlık sorunuyla karşılaşmıyor. Aksine
tutulmamış bir yasın sonuçlarıyla karşılaşıyor. Biraz kaşıdığınız zaman derinden bir yas çıkıyor. Tutulamamış bir yas o kişinin psikolojik hayatına, ruhsal dengesine arıza veriyor. Bu yüzden acı hissede hissede azalan bir şeydir. Burada yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi hem kendimize hem de başkalarına üzülme, kendini topla, bak kardeşim var, bak başka çocuğum var, güçlü dur, sen ayakta kalmalısın dememektir değerli dostlar. Bu gibi ifadeleri dilimizden çıkaracağız. Çünkü şunu unutmayın. Yaz sürecinde bizim güçsüz olmaya, üzülmeye ve hatta yıkılmaya hakkımız var. Yani biri size ya da başkası bize ya işte Allah'tan bir çocuğun daha var. Ya önünde yaşayacak günler var. Hayır. Yaz sürecinde birine yardımcı olmak isterseniz onu teselli etmek için olumlu motive vermek yerine onun acısını paylaşıp onun acısını anladığınızı söyleyin. Çünkü bunun dışında söylediğimiz şeyler orada nasıl yansıyacağını kestiremezsiniz. Şimdi bu aşamalar nasıl yaşanır? Bu akşam sizlerle bundan da bahsedelim. Yaşın aşamaları öncelikle inkarla başlar. Nasıl bir şeydir bu inkar? Hayır ölemez. Daha dün görüşmüştüm. Bugün sabah bana mesaj atmıştı. Öğleden sonra çorba içecektik. Ölemez. Bu inkar sürecidir. Hepimizin verebileceği bir tepki türüdür. Bir haber aldığımızda verdiğimiz tepkilerden biri bu gayet normal şekilde bu olabilir. Yani hayır olamaz böyle bir haber. Nasıl? Biz onunla buluşuyorduk daha yarın. Daha sabah gördüm. Ölemez ama öldü. İşin gerçekliği maalesef bu. Bu yasın ilk aşaması olan inkar aşamasıdır. Bunu atlattığımız zaman yasın derinliğine, kişiyle olan ilişkimize, bize olan yakınlığına, duygularımıza, kişiliğimize, biriktirdiklerimize bağlı olarak kısa veya uzun sürebilir. İnkar aşaması atlatıldığında karşımıza çıkan ilk aşama kızgınlık ve öfke aşamasıdır. Kızmaya başlarız. Neye kızarız? O bina daha iyi yapılabilirdi. Arabayı daha dikkatli kullanabilirlerdi. O doktor ameliyatı daha dikkatli yapabilirdi. Ambulans daha erken gelebilirdi. Nedensel bir şekilde öfkeleniriz. Bu nedenler gerçek olabilir. Bu nedenlerin hepsi işte binalar iyi değildi, ne bileyim imar affı çıktı, cinayet gibi bunların gerçekliği olabilir. Bunlar gerçek olabilir elbette. Ama yasımızı tutma sürecinde normal bir süreç olarak gelip geçmelidir. Yani buraya takılıp kalırsak yasın bir sonraki aşamasına geçemeyiz. O yüzden kızgınlık ve öfkemizin yavaş yavaş evrilmesi gerekir. Nereye evrilir? Pazarlık aşamasına evrilir. Pazarlık aşaması nedir değerli dostlar? Yavaş yavaş benliğimiz giden kişinin durumunu pozitifize etmeye başlar. Yani ya Allah'tan birdenbire kaybettik. Ya hiç olmazsa çok çekmedi. Çok klasiktir bu bilirsiniz. Ya daha ne tür ölümler var ama bizimki çok şükür en azından daha iyi. Ya o inançlı bir insandı, tertemiz bir kalbi vardı. Bunların da hepsi gerçektir ve bir aşamanın kendisidir. Bu hepsi gerçektir. Yani biz bir pazarlıkla bir adım sonraya evrilmeye çalışıyoruz. Bir adım sonrası değerli dostlar depresyondur. Bu aşama depresyondur. Yani kriz üzüntüsü diyebiliriz buna. Kriz üzüntüsünün kendi içerisinde de bazı psikopatamik bir şeyler olabilir. Yani bu somatik belirtiler nedir? İşte şok evreleri geçirir. Aniden ağlama krizlerine girebiliriz. Olayı yatsırız. Birdenbire en başa döneriz. İnkar ve kızgınlık içinde oluruz. Rüyalarımız tekrar edebilir. Bir anksiyete doğar, bir kaygı doğabilir. Suçluluk duygusu içerisinde buluruz kendimizi ve biraz durgunlaşır. Sosyal yaşamdan geri adım atar ve bir şekilde yasımızı
bilinçsizce bir depresyon içinde tutarız. Bu aşama da normaldir. Sadece bu aşamanın belli bir süreyi aşmaması gerekir. Eğer bir yitim karşısında yaşadığımız depresyon süreci, hayattan tad almama, bir müzik duyduğumuzda suçluluk hissinde olma ve benzeri şeyler eğer bir yıl kadar sürerse bizim muhakkak ama muhakkak profesyonel bir desteğe ihtiyacımız vardır. Yoksa bu kalıcı, bitimsiz ve sürekli bir yasa dönüşecektir. O da hayat modelimizin buna dönüşmesi gerekir. Buna dönüşmesi demektir. Eğer depresyondan çıkarsak, yani evdeki televizyon yeniden açılırsa, bizim yitimimiz yerinde durmasına rağmen, yani kaybımız sürmesine rağmen sabah giderken radyoda haberlere bakılıyorsa, birisi bir şaka yaptığında biraz daha gülümsenebiliyorsa, bu bizim için son aşama demektir. Bu kabullenme sürecidir. Depresyondan çıktık ve artık kabullenmeye geçtik demektir. Bu tür süreçler bir yıl gibi bir zamanla 2-3 ay gibi bir zaman arasında gerçekleşiyor. Olağan olanları biraz budur. Tabii burada şunu da belirtmek gerekiyor. Kabul ettiğimiz şey değerli dostlar, birisinin yasını çektiğimizdir. Kabul ettiğimiz şey birisinin kaybı gerçekten olduğudur. Yani birisini gerçekten kaybettiğimizdir. Burada kabul ettiğimiz şey yasını tuttuğumuz kişiyi unutmak, yasımız bitti diye onu artık sevmemek, özlememek demek değildir. Burada yaşadığımız her şey sadece normalleşme sürecidir. Yoksa yitim hala kalbimizdedir. Onu biz hala çok severiz. Onu her zaman özleyeceğiz. Onunla ilgili eksiklerimiz her zaman, hiçbir zaman giderilemeyecek. Hani dedik ya, Murat Anmungan kitabında yazar bunu, kulaklar çınlasın. Der ki biri hayatından gittiğinde sen onu biriyle doldurmazsın. Gidişi kadar azalırsın. Her yitim böyledir. Bizden sonra içimizde onun kadar bir yer azaltırız. Orası açık kalır. Burada sadece artık onun hatıralarına, onun gidişine emanet edilen makama saygıdan dolayı normalleşir ve biz bu saygının sonucunda insanların arkasından üzüntümüzü daha sağlıklı yaşayarak hayatımıza döneriz. Tekrar edeyim, insanların bir yaz sürecinden sonra normal hayatını yaşamaya başlaması anormal bir durum değildir ve bu normal hayatı yaşamak kaybettiğimiz kişiye karşı bir saygısızlık, bir ayıp, bir suçluluk duygusu hissedeceğimiz bir şey değildir. Ve onlarla ilgili sevgimiz bakidir. Onlara karşı düşündüğümüz her şey bizim için devam edicidir. Bu önemli bir şey. Burada arada öfke oluşabileceğini söylemiştim. Kişi kabullenemediği zaman bu inkarla öfke arasında kalırsa, işte sağlık personeline saldıranları biliyorsunuz. Ne bileyim, eğer bir depremse belki çalışanların yavaş çalışmasına öfkesini biliyorsunuz gibi şeyler yaşanır. Burada insanlara karşı sürecin en sihirli, en can alıcı yeri iyileşmeleri için onlara telkin vermek değildir. Az önce söyledim. Çok önemli bir kısımdır bu. İnsanlara telkin vermek değildir buradaki önem. Önem acılarını gerçekten paylaşmaktır. Onun elini tutmaktır, gözüne bakmaktır, birlikte ağlamaktır. Samimi duygularla hislerimizi onlarla paylaşmaktır. Ellerimizi açıp onlar olsa da olmasa da duamızı etmektir ve şükrümüzü etmektir. Allah'a teslimiyeti artırmaktır. İnsanlarla birlikte kitlesel olarak dualar yapmaktır ki bunu her yerde yapıyoruz. Yani burada samimiyetle acıyı paylaşmaktır değerli dostlar tedavi edici. Ona telkin vermek, şöyle olsun böyle olsun demek değildir. Bütün bu telkin reaksiyonları karşı taraftan o acı sürecinde şöyle anlaşılır. Ben bu acıyı çekerken o bana iyi ol diyor. Oysa ben iyi olmak istemiyorum. Niye? Çünkü o acı bende yaşanması gerekiyor. Yani birilerine ya hadi gel şöyle yapalım da yarın iyileş, yarın her şey geçsin, lay lay lom hayat devam ediyor diyemeyiz. Acını yaşa, sonuna kadar tüket, sonra hatıralarını kalbine al ve hayatına devam et. Yolculuğumuzun gidişatı bu şekilde olmak zorunda. Burada tabii
Özellikle bir mesele büyük bir afetse yaşadığımız gibi yaşanan kayıplar ve yas tutma sürecinde olaya uzaktan şahit olanların da üzerine düşen görevler vardır. O da afeti yaşayanların ve kayıpları olan insanların acılarına her şekilde ortak olmalarıdır. Buradaki ortaklık sevgili dostlar, ne olur sosyal medya ile ilgili tekrar eleştireceğim, beni yanlış anlamayın. Gördüğümüz her faciayı paylaşmak demek değildir. Yıkık dökük binalar paylaşmak, ölüm ve acının kol gezdiği şeyler yapmak demek değildir. Buradaki acı daha samimi şekillerde paylaşmaktır. Yani biz şu anda sosyal medyadaki gezintilerimi kapattım. Çünkü hiçbirimize depremin ortaya koyduğu yıkıntı, bu dehşet verici görüntüler ve bizi bu konunun içine daha da çekici görüntüler faydamıza değildir. Tam aksine toplumsal olarak huzurumuzu, moralitemizi düşürür, huzurumuzu kaçırır ve özellikle orada olan insanların acısına acı katar. Bunu yapmamak gerekiyor. Bu yaz sürecimiz için özellikle afetlerde bir başkasına vereceğimiz büyük bir ceza gibidir. Çünkü kişinin yaşadığı ölümün ardından e, hemen insanlar bir terapiye, bir danışana, herhangi bir işte telkin ya da ne bileyim duaya dönüşmesi, dönmesi, gitmesi beklenemeyebilir. Belli bir süre sonra bugün konuştuklarımızı insanlar dinleyebilir ki şu anda aranızdaki depremzedeleri biliyorum birçok. Bunu 3 hafta önce yapsaydık böyle dinlenmezdi. Bunu 2 hafta önce yapsaydık böyle dinlenmezdi. Yaklaşık bir ay geçiyor. Ancak şimdi zamanıdır bunları yavaş yavaş konuşmanın. Çünkü depremin olduğu sabah bir herhangi bir terapi, herhangi bir sohbet bu konunun iyileşmesi için bir şey söylenemez. Ancak acı paylaşılır ve yaşanır. Sıcağı sıcağına bu tür şeylerin konuşması belki de tam tersi olur. Hatta tepki doğurur. Dolayısıyla bizim için bu dönemde duanın artması, Allah'a güvenmek ve tabii ki birbirimize acımızı paylaşarak destek vermekle geçiyor. Bu acı geçer mi? Oraya dönelim. Evet, bu acı geçer. Ancak dediğim gibi tekrar etmekte fayda görüyorum. Bu acının geçmesi sizin ölen kişiye daha az değer verdiğiniz ya da unuttuğunuz anlamına gelmeyecek. Sadece ölümü kabullendiğimiz anlamına gelecek. Ve unutmamalıyız ki ölümü kabullenseniz dahi o kişiyle bağınız hala devam edecek. Gözünüzü kapattığınızda imajı karşınızda olacak. O yüzden biz ondan kopmayacağız. Biz onu bir kenarda bırakmayacağız. Biz onu hayatımızdan atmayacağız. Biz onun sadece vuslata erdiğini, Allah'a kavuştuğunu, öldüğünü kabul edeceğiz. Biz onu hala seveceğiz. Bu yüzden ortaya çıkan yaz tepkilerinin ortalama 6 ay içerisinde kabul seviyesiyle sonlanmasını bekliyoruz. Yaklaşık bir 6 ay içerisinde bu kabullenme noktasına gelmek e, hem kalan için hem giden için sağlıklı. Niye böyle? Çünkü o da sağlıkla duasını bekler ve o da en güzel empatilerden biridir bu. Tabii ki kimse kimsenin ardından çok da üzülmesini istemez. Yani biri giderse benim için kendinizi paralayın diye düşünecek bir sevdiğiniz yoktur. Eğer bu süreç çok uzun sürerse dediğimiz gibi mutlaka bir destek almamız gerekiyor. Ve şunu lütfen ama lütfen unutmayalım. Yaz bireysel bir yolculuktur değerli dostlar. Dışarıdan bize ne kadar destek gelirse gelsin, duygularımız ve acılarımız ne kadar paylaşılırsa paylaşılsın, biz yasımızı tekil yaşarız, tekil tamamlarız. Bu yüzden dediğim gibi 6 ay çok önemli bir süredir. Bunu eğer aşamıyorsak bu süre içerisinde mutlaka profesyonel ve bilimsel bir yardıma başvurun. Burada tabii bu akşam sizlerle özellikle bu konuyu konuşurken biraz işin ilk aşamada daha bilimsel tarafını aktarmak istedim ki önümüzdeki 2 hafta boyunca hem aralarda size grup üzerinden gerek Telegram gerekse WhatsApp'ta açtığımız grup üzerinden bazı şeyler paylaşacağım. Okumamız için, içinde dualarında olduğu, bizi rahatlatacak bilgilerinde olduğu şeyler. Önümüzdeki hafta da bu yas boyutunun
tasavvuf tarafından nasıl incelenmesi gerektiğini, tasavvuf açısından baktığımızda nasıl rahatlayacağımızı, o açıdan bakarak bizim doğru yolda nasıl gideceğimizi konuşacağız. Çünkü inançlı bir coğrafyanın bireyleriyiz, elhamdülillah. Dolayısıyla bu coğrafyaya yakışan ve inancımıza yakışan şekilde yas tutup onu aşmamız gerekiyor. Güvencemiz Allah, umudumuz Allah. Her ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin, sığınacağımız en büyük ve en yüce kapı Allah. O yüzden şükredebilmeyi bilen kişiler olarak bizler, tekrar edeyim, çok çalışmamız gerekiyor. Çok kazanmamız gerekiyor. Çok paylaşmamız gerekiyor. Bunları ısrarla söylemek isterim. Çünkü birbirimize desteğimiz ve birbirimize gücümüz ancak ve ancak böyle gelişecek. Ve tüm bu esnada çok daha az konuşmamız gerekiyor. Bu konuları çok daha az paylaşmamız gerekiyor ve çok daha az hata aramamız gerekiyor. İnsanların hatalarını aramamalıyız. Bol bol dua ve bol bol şükürle ilerlemeliyiz. Çünkü bunu bir arada olmanın gücüyle aşabileceğiz. Evet sevgili dostlar, yorumlar boyunca sorduğunuz sorular varsa, bilmek istedikleriniz varsa bunlar şu anda not ediliyor ve önümüzdeki günlerde çeşitli YouTube videolarıyla size onlarla da ilgili dilimin döndüğü, ilmimin yettiğince açıklamalar ve videolar hazırlayıp göndermeye çalışacağım. Kimi sorularınızı oralardan yanıt olarak alacaksınız. Bu akşam için katılan herkese çok teşekkür ederim. Yalnız kalmadık, bir arada olduk. Bir sürü depremzede var aramızda, biliyorum bir. Onlardan da Allah razı olsun. Ve hayatları daha güzel gitsin diye emin olsunlar ki aynı acıyla ve çabayla devam ediyoruz ve edeceğiz. Burada da o açıdan birlikteyiz. Bu nedenle sizlerden ricam hepimiz elimizi açalım. Bütün kayıplarımız, depremdeki bütün yetimlerimiz, çoluktan yaşa kadar hepsine bir Fatiha okuyarak kapatalım bu geceyi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin, Allah acımızı, Allah yasımızı dindirsin ve bir daha böyle şeyler yaşamamamız için hepimizi korusun. Katılım için çok teşekkür ederim. Hayırlı geceler, güzel yarınlar dilerim. Hoşça kalın.